Merhaba, merhaba Naile. Yegane merhaba. Teşekkür ederim. Zeynep nasılsın? Banu Kavaş, Servin merhaba. Arzu, bugün kimi konuşacağız? Bugün tabii ki çok soru geliyor sizlerden. O soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Son gün bugün magazinde ve güncel konularda ilginç gelişmeler var. Onları konuşacağız. Arzu Özdemir merhaba. Elif iyi akşamlar. Tülay nasılsın? Aylin de geldi. Hoş geldi. Miledi de geldi. Sito burada. Merhaba diyor. Zeynep burada. Ben de iyiyim. Şebnem dişini çektirdi. Fena değil. Toparlıyor yavaş yavaş. 2 gün önce dişini çektirdi Şebnem. Zordu. Çok zordu. Çok zordu. Ameliyat gibi oldu. 50 dakika sürdü dişini çektirmesi. Yavaş yavaş üstesinden geliyor. Ağrılar geçiyor. Elif Bilal Bey canlı yayın yaptığı yer bizim buralar gibi, Bahçelievler gibi güzelmiş. Allah seni orada mutlu etsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Burası Bodrum'un Gündoğan beldesi, Gündoğan mahallesi. Güzeldir. Yerimiz güzeldir. Evet. Aynur iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Naile Tarçın nasıl? Tarçın fena değil. İyi sayılır. Hava sıcaklığı biraz daha normale döndü burada. Yani 40 derecelerdeydi. 44-45 dereceyi görmüştük. Şimdi 30 derece civarında. Tarçın da biraz daha rahat o bakımdan. Zerina merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyen arkadaşlara, Şebnem Hanım'a teşekkür ederim. İnşallah geçmiş olsun, iyi olsun. Eşref merhaba. Evet, dostlar buradalar ve beğen sayısı tabii ki yeni başladığımız için biraz az. Beğenirseniz çok memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa mutlu oluruz. Afra ve Mert'le ilgili dün Onur Akay'la yaptığımız yayının yansımaları, yankıları bugün sosyal medyada da devam etti. O konuyu biraz sonra konuşacağız ve Mert Ramazan Demir'in beraber görüldüğü, o dudakta öpüştüğü Selin İnan'la ilgili de birkaç söyleyeceğim var. O konuya da geleceğiz arkadaşlar. O konuyu da konuşacağız. İstanbul'da oturanlar var aranızda bildiğim kadarıyla. İstanbul'da oturanlar bu gece pencerelerini kapatıp uyusunlar. Çünkü meteoroloji gece sağanak yağış ve gece belli bir saatten sonra saat 3-4 civarında çok şiddetli bir sağanak yağış İstanbul'da görüleceğini söylüyorlar. Pencerelerinizi kapatıp uyuyun yoksa yatakta ıslanırsınız. Aman Allah. Özellikle Avrupa yakası ve Boğaz çevresindeki ilçelerde oturanlar gök gürültülü bir sağanak yağış bekliyor İstanbul'u. Meteorolojinin söylediğine göre arkadaşlar rüzgar da çok sert esecek İstanbul'da. Saatte 70 kilometreyi bulan bir hızda olacak. Pencerelerinizi kapatın uyurken, ıslanmak istemiyorsanız ya da şemsiye alın yatarken yanınıza. Ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Var mı İstanbul'da oturan aranızda? Vardır, mutlaka vardır. Fransa'da enteresan bir olay meydana geldi arkadaşlar. Çevre yolunda hız sınırı saatte 90 kilometre. Ancak radar saatte 130 kilometre ile giden bir aracı tespit ediyor ve bu aracın sürücüsüne ceza yazılıyor. 135 avro. Yani bizim paramızla
6.000 lira, 6-7 bin lira civarında bir ceza yazılıyor. Sürücü cezaya itiraz ediyor. Diyor ki mecburdum öyle gitmeye. Allah Allah, neden mecburdur? Polis teşkilatı inceliyor konuyu ve sürücüye hak görüyor. Sonra da polis teşkilatı Fransa'da X hesabından, Twitter hesabından bir açıklama yayınlıyor. Bu açıklamada diyor ki Daniel isimli sürücünün o anda doğum suyu gelen karısını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını tespit ettik. Nino isimli bebeğin hastaneye yetişemeden arabada dünyaya geldiğini belirledik ve bu olağanüstü durum ve o anki acil ihtiyaç hali göz önüne alındığında bu ceza kaldırılacaktır. Nino bebeğe de ömür boyu, hayat boyu mutluluklar dileriz, sağlık dileriz diye polisin açıklaması. Düşünebiliyor musunuz? Adam doğuma yetiştirmek için karısını mecburen hızlı gidiyormuş, radara yakalanmış. Ancak polis incelemesinde daha sonra kameralar incelendiğinde içeride kıvranan, doğum sancısı çeken arka koltukta karısını fark ediyorlar ve kadının arabada doğurduğunu da adam da deklare ediyor, söylüyor zaten. Kameralarda da bu ilginç olay tespit ediliyor ve ceza iptal ediliyor. Bizde de uçakta doğuran bile var. Enteresan. Murat Boz ve Nilperi Şahinkaya arasında bir yakınlaşma oldu arkadaşlar. Nilperi Şahinkaya oyuncu, şarkıcı Murat Boz'la bir yakınlaşma oldu. Onların ortak arkadaşı Seda Bakan her iki senede aracılık etti ve onları bir randevuda, bir yemek randevusunda buluşturdu. Seda Bakan'ın ayarladığı bir randevuda ikisi buluştular. Yemek öncesi birer bardak içki içildi, birer duble içki içildi ve sohbeti açıyor. Nilperi Şahinkaya Murat Boz'a diyor ki ikinci içkilerimizi de söyleyelim mi, ne dersin diyor. Murat Boz ya diyor, ben antidepresan kullanıyorum, o yüzden içmeyeceğim, daha fazla alkol alamam diyor. Nilperi Şahinkaya bozuluyor. Yani burada yani bir geceyi başlatıyoruz ve bu gece burada sohbet edeceğiz, yemek yiyeceğiz, kahkaha atacağız, kafalarımız kıyak olacak diye düşünüyor. Ama Murat Boz geceyi başlamadan neredeyse bitiriyor. Murat Boz'un kendisinden hoşlanmadığını, bu sohbetten, bu buluşmadan hoşlanmadığını düşünüyor. O da yüzünü asıyor ve tatsız tuzsuz yemek çok kısa sürede sona eriyor. Birbirleriyle yeni bir randevuleşmeden, yeni bir randevu belirlemeden ve birbirlerinin telefonu dahi almadan o masadan kalkıyorlar. Böyle de enteresan bir olay yaşanıyor. Görücü usulü buluşma da bu kadar olur diye yorumlarda Murat Boz hayranları yazmışlar. Katılmamak mümkün değil. Görücü usulü buluşma olursa bu kadar olur. Peki arkadaşlar, üzücü bir haber var bugün. Üzücü bir haber var. Yalova'dan çıkıp Yunanistan'a gitmek isteyen, Yunanistan'ın Mikonos adasına gitmek isteyen bir iş adamı, bu tekne sahibi Halit Yukay. Halit Yukay, Yalova'dan ayrıldıktan sonra aşağı yukarı 2-2,5 saat sonra Marmara Denizi açıklarında kayboluyor. Şöyle kayboluyor. Yakınları ondan haber alamıyorlar. Marmara Adası açıklarında. Erdek'in karşısında Marmara Adası, biliyorsunuz. Ve sahil güvenliği arıyorlar. Sahil güvenlik tekneleri çıkıyorlar denize. O sırada sahil güvenliğe bir ihbar da geliyor bir gemiden. Burada diyor parçalanmış bir tekne var. Marmara Adası açıklarında parçalanmış bir yat var. Sahil güvenlik hemen oraya gidiyor. Bir de helikopter kalkıyor. Bakıyorlar ki adamın teknesi paramparça ama Halit Yukay yok ortada. Dalgıçlar dalıyorlar o batağa, yarı batık tekne. Bulamıyorlar. 7 tane sahil güvenlik botu çevrede araştırma yapıyor. Helikopter gökyüzünden araştırma yapıyor. Hani birisi
imdat isteyen birisi var mı denizde diye bulamıyorlar. Çok enteresan bir olay, çok enteresan bir kayıp. Bakalım ne çıkacak bunun altından. Sosyal medya yorumlarında insanlar herhalde bir şilep ya da bir tanker bu tekneye çarptı, onu batırdı, sonra da kaçtı diye yazıyorlar. İnsan aklına başka bir ihtimal de gelmiyor. Halit Yukay ne oldu? Boğuldu mu? Yoksa bir gemi tarafından bulunup alındı mı? Ama öyle olsaydı o gemi bunu bildirirdi. Yakınları perişan. Böyle enteresan bir olay. Peki arkadaşlar, yorumlarınıza bakıyorum. Mert Afra'yı rahat bırakın, kendi hayatları diyor bir arkadaş. Türk askeri emsalsiz, bu asker muhabbetine nereden girdiniz? Kız ay parçası gibi, kız Mert'in övgü var. Bir manzara, bu manzara iyi Bilal hocam diyor Sadun Akil. Selam, ben geldim diyor. Hoş geldin Hoyra. Hoyra 04 de burada arkadaşlar. Nuray Yaylacı merhaba. Emine Eylül merhaba. Beğen sayısını biraz artırabilirsek memnun olacağım. Yeni gelen arkadaşlar beğen yaparlarsa ve abone olmayan arkadaşlar varsa aramızda, abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa memnun olurum. Mert ve Afra'yı da konuşacağız. Mert Afra'yla telefon konuşmasında Nagiş'i çok özlediğini söylemiş ya, köpeğini Afra'nın çok özlediğini söylemiş ya, Afra da ona ne demiş? Ben de seninkileri çok özledim demiş. Bir tanesinin adını biliyorum da Lizbon. Mert'in, diğerini unutuyorum hep. O da çok sevimli, çok tatlı kerata. Diğer köpeğin adı neydi Mert'in? Yeni gelen arkadaşlar beğen yaparlarsa memnun olurum. Mert'in diğer köpeğin adı neydi arkadaşlar? Bu arada Mert'in beraber olduğu iddia edilen Selin İnan mıydı? Onunla da ilgili bir gelişme var. Ondan da bahsedeceğim size. Selin İnan. Ondan da bahsedeceğim size. Ve konuşacağız hepsini. İyi yayınlar. Bahçe buradan çok güzel gözüküyor diyor Tunzeli. Evet, bakarsan bağ olur demiş eskiler. Bahçıvan arkadaş bu saatlerde geliyor ve sağ olsun bahçeyle ilgileniyor. Bodrum çok sıcak. Bu sıcaklarda ve bu susuzlukta çimenlerle, ağaçlarla ilgilenmek çok zor. Ne yazık ki Bodrum çevresindeki barajlardaki su bitti. Kuyu sularıyla idare ediyoruz arkadaşlar. Buradaki her sitenin açtırdığı kuyular var. Allah'tan toprağın altından 20 metre civarından su çıkıyor ve o sularla bütün ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Tertemiz su. Tabii ki içmiyoruz. İçme suyunu marketlerden alıyoruz. O su olmasa, kuyu suları olmasa Bodrum'da yaşanmaz. Bazı yerlerde kuyu suları da bitiyor. Peki Afra için demesi lazımdı diyor. Yani Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan konusunda konuşmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla ama şunu da, çok enteresan bir şey var. Peki madem konuyu oraya getirdiniz, çok enteresan bir şey var. Gazeteci arkadaşlar, muhabirler eskiden Mert Ramazan Demir'e soru sorarken onu yakaladıkları zaman Afra Saraçoğlu'yla ilişkiniz nasıl gidiyor? Afra Saraçoğlu'yla ne yapıyorsunuz? Afra Hanım nasıl? Gibi sorular sorarlardı. Şimdi niye sormuyorlar hiç? Şimdi niye plajda öpüştüğünüz diye konuya giriyorlar? Neden bu kızı soruyorlar? Yani plajda öpüştüğünüz sorusu
ve Mert de hiçbir zaman o soruya cevap vermiyor. Yok öyle bir şey deyip geçiyor. Mert Ramazan Demir'in üzerine yapıştı. Bu kötü bir şöhret yönetimi. İşte Miray Kaya'nın burada devreye girmesi lazım. Mert'le bu plajda öpüşme sahnesi Mert'e yapıştı arkadaşlar. Dikkat ederseniz muhabirler onu her yakaladıklarında arabasına binerken soru soruyorlar. Tatildeki kız arkadaşınız, Mert tatilde öpüştüğünüz kız. Mert de soruyu yarım bıraktırıyor, sordurmuyor bile. Yok öyle bir şey deyip biniyor. Yani Mert'i bu yanlış imajdan, kötü imajdan kurtarmak lazım. Yani Mert'in ya bir düzgün ilişkisi vardır ya da ilişkisi yoktur. Yani ikide bir Mert'e plajda öpüştüğünüz kız diye o konuyu sormak gazeteci sorar ama bunu temizlemesi lazım. Lazım gelen kişi de Miray Kaya, menajeri. Burada güzel bir strateji çizmesi lazım. Şöhreti, sanatçısını, oyuncusunu bu durumdan, bu çıkmazdan kurtarması lazım arkadaşlar. Afra Saraçoğlu gibi kaliteli bir insan sorulması başka. Mert Ramazan Demir'e. Afra ile aranız nasıl? Afra ile neler yapıyorsunuz Afra Saraçoğlu'yla? Sevgiliniz aranız nasıl? Eskiden böyle sorarlardı. Çok şık yani bunda bir şey yok. Afra bir kaliteli bir oyuncu ve birlikte güzel işler yapıyorlardı. Ama şimdi plajda öpüştüğünüz o kız filan, plajda öpüştüğünüz o kızın Rus olduğu yazıldı. İşte Çerkez dediler, Slovak dediler. Yok Zeynep dediler, yok tenisçi dediler. Şimdi Selin İnan olduğu ortaya çıktı. Ama Mert için bu kötü bir imaj, kötü bir etiket oldu. Mert'e yapıştı bu. Plajda öpüştüğün kız. Siz açtınız konuyu. Biraz sonra Mert Ramazan Demir'i konuşmaya devam ederiz ama beğen sayısı neden 76'da kaldı bilmiyorum. Bilal abi o Mert Yazıcıoğlu'nu bile takip ediyor. Miray Hanım. Miray Kaya Mert Yazıcıoğlu'nu takip ediyor. Evet. Bilal Bey ben doğru bir cevap vereyim mi? Ünlüler hiç topluma güzel örnek olmuyorlar. İlişki bittiyse bitmiş gitmiştir. 5 dakika sonra 2 gün sonra başkasıyla gezmek yanlış. İmaj değil mi? Yanlış. Evet şu anda ajanslar da sağanak yağış geliyor diyor İstanbul'a. Pencerenizi kapatın uyuyun İstanbullular. Hava çok sıcak diye açık pencereyle uyursanız üzerinize yağmur yağar. Aman aman aman. Ya da şemsiye alın yatağa girerken öyle yatın. Peki arkadaşlar Türk Hava Yolları son 5 ayda uçaklarda sigara içmeye kalkan 245 kişinin kara listeye alındığını, bir daha Türk Hava Yolları uçaklarıyla uçamayacaklarını açıkladı. Hala uçaklarda sigara içmeye kalkan mı var ya? Bu ne cehalettir ya. Ya tuvalete gidip içmeye kalkıyorlar. Tuvalette halbuki yukarıda alarm var, ötmeye başlıyor duman çıkınca. İnsan neye uğradığını şaşırıyor, şok oluyor. Bangır bangır bağırınca alarm. Çok büyük cezası var, para cezası. Koltuğunda içmeye kalkan var. Bir tane video seyrettim. Uçakta koltuğunda sigara yakıyor kadın. Bu gibi kişilere bir daha Türk Hava Yolları'nda bilet satılamayacak. Tabii bilgisayara isimleri, kimlikleri, TC numaraları giriyor ve ömür boyu kara liste. Diğer hava yoluyla uçsunlar. Hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Evet. Yorumlarınıza bakmak istiyorum arkadaşlar. O çıkmaza Miray neden olmalı? Mert'in menajerini bırakması lazım diyor Aynur Eroğlu. Evet. Ege merhaba abi seni severek izliyoruz. Lüleburgaz'dan selam. Lüleburgaz'a çok selam söyleyeyim. Ben Trakya'yı çok seviyorum. Gülseren Başdoğan çok haklısınız Bilal Bey. Miray Kaya'nın Afra'ya sorulması işine gelmiyor. O zaman hep plajda tatilde öpüştüğün kız diye sormaya devam etsinler. Mert Ramazan Demir için iyi bir şey değil bu. Ya çok üzücü bir haber var ama benim takipçilerimin, benim
izleyicilerimin çoğunluğu %85'i kadın olduğu için bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizlerle. Maalesef kadın cinayetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden içeriye girdi. O kadar yaygın ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur olarak çalışan Saliha Akkaş isimli kadın kocası tarafından boşanmak istediği kocası tarafından öldürüldü. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan bir kamu görevlisi, bir memur. E, Bunun kocasının bu kadar cahil olması, bu kadar kötü olması, bu kadar karanlık bir insan olması ve karısını bıçaklayarak öldürmesi, boşanmak istediği için ne kadar büyük bir ilkellik, ne kadar büyük bir cehalet. Yani Salih Akkaş adamın ismi. Karısı boşanmak istiyor diye 50 defa 50 yerinden maalesef bıçaklamış ve öldürmüş. Allah rahmet eylesin. Ama bu kadınlar için, kadınlarımız için bu şiddeti önlemenin bir yolu olmalı. Bu siyasiler kadınların yaşam hakkını görmezden gelmemeli. Kadın dilediği zaman boşanmak isteyebilir. Kadın dilediği zaman evlilikten vazgeçebilir. Kadın istediği hayatı seçmekte özgürdür. Evlendi diye kocasıyla nikahlandı, bir adamla nikahlandı diye hayatını ona adamak zorunda değil. Adamın yanlış davranışlarını, adamın yanlış bir insan olduğunu, hatalarını gördüğü zaman o evlilik sözleşmesinden, izdivaçtan çıkmak isteyebilir. Bu en doğal hakkıdır. Kadınları bu şekilde erkeğe köle olarak görmek ve benim değilsen mezarın öleceksin, mezara gideceksin mantığından çıkmak gerekir. Bunu da önlemenin başlıca yolu kadına ve çocuğa şiddeti en ağır şekilde cezalandırmak. Gerekirse idam cezası gelsin. Yani bu kadın cinayetlerinin önlemenin başka yolu yoksa kadına ve çocuğa karşı bu suçu işlemenin cezasının idam olması gerekir. Gün geçmiyor ki ya bir kadınla ilgili böyle bir haber konuşmayalım arkadaşlar. Ne kadar acı, ne kadar üzgünüm. Allah kadınlarımıza yardım etsin. Tabii ki yani kadınların başına böyle bir olay geldiği zaman aileler de yıkılıyor, mahvoluyor. Anneler, babalar, eğer varsa o kadının geride kalan çocukları mahvoluyor insanlar. Bir hayatı söndürmüyorsunuz. Yani 5-6 kişinin hayatı mahvoluyor. Allah böylelerinin tez zamanda cezasını versin inşallah. Mert'in dilinden Afra'ya yazılan bir şiir okuyayım mı arkadaşlar? Mert ve Afra'yı sizler çok sevdiğiniz için Mert'in dilinden Afra'ya yazılan bir şiir. Seni çok üzdüm biliyorum. Terk edince anladım. Yaptığım hatanın büyüklüğünü. Sandım ki affedersin. Biraz gider özler dönersin. Ne olur affet sevgilim. Pişmanım seni üzdüğüm için. Bir daha asla olmayacak. Benimle evlenir misin? Mert söylüyor Afra'ya. Öyle kabul edin. Ben yazdım sizlerin hoşuna gideceğini bildiğim için. Keşke gerçek olsa. Kadın cinayetleri çoğaldı diyor Zeynep. Çok doğru diyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Aynen bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Gülseren Başdoğan, Mert Ramazan tecrübeli menajer ile çalışmalı. Mert'e yazık oluyor. Mert Ramazan arkadaşıyla çalışıyor. Öyle tercih etti. Onun tercihi. Ama işte hatalara da gözünü kapatıyor. Sadun Akil cezai yaptırımlar gelmelidir diyor. Peki dünyada bu kadar olaylar varken Mert Afrika'ya akşama kadar konuşuyorsunuz. Dünya olaylarını da konuşuyoruz. Biraz evvel Fransa'dan konuştuk. Biraz evvel kadın cinayetlerini konuştuk. Biraz evvel ne konuştuk? Sigarayı konuştuk. Uçaktaki sigara mevzunu konuştuk. Konuşmuyoruz diyemezsiniz. Her ilginç konuyu konuşuyoruz.
Varsa konuşmamızı istediğiniz bir haber, bir olay, bir gelişme, onu da konuşalım. Yazın lütfen. Yazın lütfen, konuşuruz. İstanbul'da bu gece sağanak yağış olacağını da konuştuk. Lütfen pencerenizi kapatın gece yatarken, yoksa ıslanırsınız yatakta. Dilya ne diyor? Şemsiyeyle de girebilirsin yatağa ıslanmamak için. Dilya ne diyor? Dilya diyor ki Bilal Bey, bakmıyorsunuz yazdıklarıma. Hayır efendim, elimden geldiği kadar yazılanları okumaya çalışıyorum. Ayça diyor kız bakıma girmiş. Yakında beraber çıkarlar. O yüzden hesaplar kapatılmış. Şimdi saç ilave edilmişler, yaptırmış, kaporta toplanmış, çıkacaklar artık. Sanmıyorum. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na bile çıkmadı, çıkmak istemedi. Zorunlu olarak her seferinde yakalandı. Yegane Asimova. Sebebi ne olursa olsun kimse kimseyi öldürmek kime hakkı yok. Bu cinayettir elbette. Evet, cinayet. Aynur Eroğlu, harikasınız Bilal Bey diyor. Çok teşekkür ederim. Harika olan sizlersiniz. Site Ak menajeri değilse neden Mert linçleyenlere çıkıp da dur demedi ve yalanlamadı? Gülseren Başdoğan, Bilal Bey şiir harika, inşallah gerçek olur. Ayten Derik, Afra neden mutlu güvenli bir site kurmasın? Birisiyle kurmasın. Mert duramaz, yapısı bu diyor. Mert durur mu, duramaz mı? Bunu Mert'e tabii ki sormak lazım. Mert'in kendisini savunması lazım, anlatması lazım. Ama Mert'in öyle bir olayı yok biliyorsunuz. Yani çok mecbur kalmadıkça, araya çok hatırlı insanlar girmedikçe hiçbir programa, hiçbir söyleşiye katılmıyor Mert. Katıldığı program sayısı 2'dir ya da 3'tür en fazla şu kariyeri boyunca. Dolayısıyla Mert'in ne istediğini, neyi yapmak istediğini ve o dergi röportajlarında da zaten böyle sorular sordurmaz. Asla sordurmaz Mert. Menajeri de sordurmaz. Dolayısıyla Mert'in bu özel ilişkiler konusunda hayata bakışını anlayamayız. Felsefi konuşur. O konulara girdiği zaman da felsefi cevaplar verir. Sanırsınız ki Fransız bir kont karşınızdaki ya da bir şövalye karşınızdaki ya da bir şimdi İngiltere moda onun için ya da bir İngiliz lord karşınızdaki verdiği cevapları, felsefi cevapları çözmek için bir de kafa yorarsınız. Çok basit halbuki. Mert ikili ilişkilere bakışı nedir? Soru yalın. Cevabı da yalın olması lazım ama alamazsınız cevabı. Biz yine de Mert'i çok seviyoruz. Onu böyle de çok seviyoruz. Ve insanlar Afra Saraçoğlu'yla birlikte onun ikisini çok yakıştırdıkları için beraber olmalarını, barışmalarını arzu ediyorlar. Dün Onur Akay'ın burada yayında söyledikleri pek çok insan tarafından çok beğenildi. Onur Akay biliyorsunuz bu işin peşinde, Mert ve Afra'nın barışması için barışabilecekler mi yoksa olmayacak mı? Bunun için kafa yoran bir insan. Bir ara o da benim gibi ümidini kesmişti. Ancak son aldığı haber Afra Saraçoğlu'nun Mert onu arıyordu, Afra Saraçoğlu, ve açmıyordu Afra. Bu haberi de Onur Akay'dan almıştık. Sevgili arkadaşım bu yayını izler biliyorum Onur Akay. Ona el sallayayım buradan. Açmamıştı telefonları ama dünkü canlı yayınımıza katıldığında Onur bu sefer Afra'ya ulaştığını, Afra'yla konuştuğunu Mert'in söyledi. Bu güzel. Ben demiştim ki bundan birkaç gün önce yayında Afra Saraçoğlu'nun Mert'in numarasını engellememiş olması aslında güzel bir gelişme. Yani aldatıldığını düşünen bir kadının sevgilisinin, daha doğrusu eski sevgilisinin telefonunu engellemesi çok doğal ve o beklenir. Afra'dan da o beklenirdi. Ancak bunu yapmamış. Demek ki bir sevgi var. Afra tarafında da bir sevgi var. Mert'in de sevdiği belli ki Afra'yı arayıp arayı yumuşatmak istiyor. Bağlantı kurmak istiyor. Ve Onur Akay'ın şu söylediği de çok ilginç. Bir oyuncu, onları çok seven, ikisini de çok seven usta bir oyuncu aralarını yapmaya çalışıyor. Onları barıştırmaya çalışıyor. Her ikisiyle de görüşüyor.
Onur haklı olarak ismini vermedi. Ben de vermesini istemedim zaten o kişinin. Çünkü antiler onu linçlerler, o adama ulaşırlar ve sana mı kaldı barıştırmak, çekil aradan filan diye adamı yaptığını yapacağını pişman ederler. Dolayısıyla o kişinin isminin bilinmemesi lazım. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve onları tekrar bir arada görürüz. Diyelim arkadaşlar. Yavuz Çapkın'ı falan inşallah barışırlar diyor. Sitoak Mert ile Afra ile çok seviyor. Onun böyle basit bir yaşam tarzı imajını bozmasına üzülüyoruz. Yegane Mert Ramazan Demir'le kral tacı. HFS Bilal abi Afra tabii ki Mert'in seviyordu ama Mert çok büyük yanlış yaptı. Öyle. Mert Ramazan Demir. Bilal Bey, Begüzar yurt dışına yaşamaya karar vermişler. Doğru mu? Bergüzar ve Halit zaten yurt dışında. İngiltere'de evleri var ve uzun süredir oraya gidip geliyorlar. Orada yaşıyorlar. Burada dizileri olduğu zaman buraya geliyorlar. Tamamen oraya gidip yaşamaya karar vermiş olmaları şaşırtmaz. Zaten orada bir düzenleri var. İklim yasası ile ilgili bir bilgim var mı Bilal Hocam? İklim yasası ile ilgili işte görüyorsunuz arkadaşlar. Yani her şey alt üst oldu. Doğayla uğraşmamak lazım. Her şey alt üst oldu. Yani mevsimler filan her şey çok değişti ve su bulamıyoruz. Ormanlar yanıyor. Yani doğaya paralel yaşamak lazım. Doğayla iyi geçinmek lazım. Yasalar filan onlar hikaye. Yine başladığınız Mert'i karalama ediyor Serpil Zerey. Serpil kim karalıyor Mert'i? Lütfen söyler misin? Ayşe Gök, Afra Mert. Ne güzel bir kalp o. Yegane Kasimova. Çok güzel. Çiğdem Onur abi bugün canlı yayında Pelin Hanım canlı yayın buluştuklarını söyledi. Mert Afra'yı onun için buradaki bazı antiler ve onun için onları okuma lütfen. Yani antiler her yerde. Antiler her yerde. Şimdi buradan bir cümle de Selin İnan'a söylemek istiyorum. Selin İnan iddialara göre bu kız Mert Ramazan Demir'le birlikte sahilde samimi bir şekilde görülen bu kız Mert'le biz devam ediyoruz diye sağda solda çevresine konuşuyormuş. Mert benim gibisini asla bulamaz. Bu şekilde iddialar geliyor kulağımıza. Mert'le biz devam ediyoruz. Mert benim gibisini asla bulamaz. Mert Afra ile birlikteyken çok yıprandı, çok linç yedi. Ben onun hayatını güzelleştiriyorum diyormuş. Selin İnan bunlar doğru mu? Bu konuda bir açıklama yapmanı bekleriz. Cevap hakkını kullanmanı bekleriz. Bu iddialar doğru mu? Böyle şeyler söylüyor musun sen sağda solda? Ben Londra'da okudum diyormuşsun. Kolej mezunuyum. Ailemin durumu iyi. Mert beni tercih etti gibi konuşmalar yapıyormuşsun. Bunları özellikle yayılsın diye söylüyormuşsun. Bu şekilde iddialar var. Ve Mert seni gizlediği için de çok sinir oluyormuşsun. Bir yerlerden kendini patlatmaya, öne çıkarmaya çalışıyormuşsun. Bunun için Mert Ramazan Demir'in bazı fanlarını kullandığın iddia ediliyor. Onların hesaplarından kendinle ilgili işte Mert'in öpüştüğü kız aslında bu filan gibi haberler yaptırdığın iddia ediliyor. Selin İnan bunlara cevap vermeni istiyorum. Doğru mu bunlar? Sen Mert Ramazan Demir'in kendini sevgilisi diye lanse ediyormuşsun. Bak Selin İnan, eğer öyle bir şey olsaydı Mert seni göğsünü gere gere sahiplenirdi. Gazeteciler ona soru sordukları zaman sahilde öpüştüğün kız falan diye soruyu ağızlarına tıkıyor ve seninle ilgili
Hiçbir şey söylemiyor, seni inkar ediyor, ilişkiyi sahiplenmiyor. Böyle bir durum ortadayken senin Mert'i sahiplenmeye kalkman da seni küçültür. Sende biraz gurur varsa hiçbir şekilde Mert Ramazan Demir'le ilgili bu tip konuşmalara, bu tip davranışlara girme. Mert Ramazan Demir işinde, gücünde, mesleğinde, kariyerinde bir insan. Gençtir. Bazı hatalar yapabilir ya da kendisine göre onu mutlu eden bazı tercihleri olabilir. Ama sana sonuçta hiçbir şey kalmayacağını söyleyebilirim. Bu videoyu bundan 6 ay sonra da, 1 sene sonra da, 2 sene sonra da tekrar seyredip üzerinde konuşabiliriz. Ben demiştim, demeyi sevmem ama haklı çıkacağımı göreceksin. Onun için sana tavsiyem, eğer iddia edilen bu konuşmaları yapıyorsan hiç yapma. Hiç yapma. Yani Mert Ramazan Demir sana kalmaz. Bunu söylemek istiyorum. Peki Elanur, evet, Kemal, Çiğdem, Banu Kabaş, Onur abi, Afra Mert buluşmuşlar. Peki Sito Ak, burada hemen menajer devreye girmesi gerekmez Bilal abi diyor. Evet, Yalı Çapkını falan bence diyor yalan söylüyor. Sevim Özdemir, kedi uzanamadığı ete mundar, ciğere mundar dermiş. Afra'yı seviyor diyor. Nizami Şamur'a yalan yalan yalan. Külliyen yalan diyor. Elanur, senin sevgi olan bir insanla ne işin olabilir ki? Yani senin sevgisi olan bir insanla ne işin olabilir ki? Yani diyor. Fatma, Beren'in projesi var mı diyor. Yalı Çapkını falan, abi bir şey diyeceğim sana. Hadi de. Eda Tilaver, teşekkür ederim. Sen nasılsın Eda? Aysel, aman Bilal abi nasılsın diyor. Aysel, iyiyim teşekkür ederim. Serpil, evet, arkada bahçıvan arkadaşımız bahçeyi güzelleştiriyor, suluyor. Otlarla, ayrık otlarıyla mücadele ediyor. Kolay değil bu sıcaklarda bir bahçeyi çekip çevirmek. Çimenleri her zaman bakımlı, yeşil tutmak. Aysel, iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Selin Tosun. Yalı Çapkını fan sen Bodrum'dasın değil mi diyor. Orası çok pahalı değil mi diyor. Yani pahalılık senin alışveriş yapmak istediğin yere göre değişir. Yani burada da uygun marketler her yerde olduğu gibi burada da var o market zincirleri mesela. Ne almak istediğine bağlı. Restoranlarda çok pahalı restoranda yemek yemek istiyorsan çok pahalı restoran var Bodrum'da bir sürü. Ama normal esnaf lokantası dediğimiz lokantalar da var Bodrum'da. İşte yerlerini bulmak, bilmek lazım. Google'a yazınca zaten seni yönlendiriyor. Yani öyle lahmacun 2.000 lira, 4.000 lira, 5.000 lira haberlerine inanmayın. Her şey makul olduğu lokantalarda var Bodrum'da. Senin ne yapmak istediğinle ilgili. Yalı Çapkını falan herkes öyle diyor abi. Ben de söyleyeyim dedim. Yani pahalı dondurmacı da var mesela. Normal dondurma da var. Normal fiyata dondurma yiyeceğin pastaneler de var. Bu sana bağlı biraz. Senin ne yapmak istediğine bağlı. Cebinde paran varsa gidip gönlüne göre daha lüks yerlerde de yemek yiyip kahvaltı yapabilirsin. Kafelerde, daha lüks kafelerde de oturup kahveni içebilirsin. Ama mesela işte Starbucks zinciri her yerde olduğu gibi burada da var ve fiyatlar fix. Anlatabiliyor muyum? Devran Yakut, başka bir şey olsa koşmaz, yabancı sanatçı gelmiş. Evet, bu arada yabancı takipçilerimiz, yabancı izleyenlerimiz de altyazılarımız sayesinde yazdığımız her dilde aşağı yukarı 20'ye yakın dilde altyazı hazırlıyorum ve yayınlıyorum her video ile ilgili. Macaristan'dan işte Endonezya'ya kadar, Brezilya'dan Portekiz'e kadar, İtalya'dan Rusya'ya kadar, Dubai'den Pakistan'a kadar pek çok takipçimiz altyazı istiyor kendi dilinde.
hepsini hallediyoruz. YouTube'un çok büyük bir kolaylığı bu altyazılar. O sayede videolarımızı izliyorlar ve onlar da yorumlarda, sizler de görüyorsunuzdur, YouTube yorumları da daha çok katılıyorlar video yorumlarına ve altyazıdan dolayı da hep teşekkür ediyorlar bize. Memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Peki arkadaşlar, ne kadar çok ilgililer, ne kadar çok merak ediyorlar. Sizler kadar ilgililer onlar da. Yani sevdikleri oyuncuların, sevdikleri dizilerin konularıyla Türkiye'deki insanlarımız kadar, Türkler kadar ilgililer. Bu da çok güzel bir şey. Devran Yakut Jennifer Lopez'den bahsediyor. Ünlüler kolay kolay koşa koşa gitmiş diyor. Evet. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ederim canlı yayınıma katıldığınız için, ilgi gösterdiğiniz için. İyi ki varsınız. Bitmeden, kapatmadan evvel beğen sayısını biraz artıralım lütfen. Eğer yayınımızı beğendiyseniz beğenlerinizle katkıda bulunun lütfen. Ve dostlarınıza benim sayfalarımı, benim hesabımı, kanalımı tavsiye ederseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikte yayın yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yarın akşam inşallah yine 18'de buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.